Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz, lezzetine doyamayacağınız tava böreği tarifim var. Ben bu böreğin içerisine patates koydum. Sizler istediğiniz iç harcını koyabilirsiniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak hamurunu yoğurmakla başlıyoruz. Bunun için yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık sütü koyuyorum. 1 yemek kaşığı toz şekerini ekliyorum. 1 çay kaşığı toz mayayı koyarak spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra içerisine 1 adet yumurtayı ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Aynı zamanda 2 yemek kaşığı zeytinyağını da ekliyorum. Bu tarifimde 3,5 su bardağı un kullandım. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekleyin. Biraz daha spatula ile karıştırdıktan sonra kalan unu da ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyerek spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra 3-4 dakika boyunca yoğurma kasesinin içerisinde hamuru elimle yoğuracağım. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz ürünler o kadar güzel ve lezzetli olur. 3-4 dakikanın sonunda hamurumuzu tezgahın üzerine alıyoruz. Burada da 4 dakika boyunca yoğuracağım. Tamamen özlü bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu hem yoğuruyoruz hem de rulo haline getiriyoruz. Rulo haline getirmiş olduğum hamuru 5 eşit parçaya bölüyorum. Daha sonra bu parçaları beze haline getiriyorum. Bu şekilde beze halinde 1 saat boyunca dinlendireceğiz. Bezeleri koyacağım tepsinin üzerine biraz un serpiştiriyorum. Böylelikle bezelerimiz tepsiye yapışmayacak. 5 adet bezenin üzerine biraz un serpiştiriyorum. Daha sonra temiz bir poşet geçirerek 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Biz de bu arada iç malzemesini hazırlıyoruz. İç malzemesi için 5 adet patatesi haşladım ve biraz ezdim. İçerisine 1 çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı kırmızı toz biberini ekliyorum. Malzemeler güzelce birbirine geçinceye kadar ezici yardımıyla güzelce eziyorum ve karıştırıyorum. 4-5 dal maydanozu küçük küçük doğradım, onu da ekliyorum. 100 gram kaşar peynirini rendeledim, onu da iç harcına ekliyorum. Daha sonra bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum iç harcını kenara alıyorum. Hamurumuzun da bezeleri güzelce dinlendi. İlk yapmış olduğum bezeyi alıyorum. Altına üstüne biraz un serpiştirerek tezgahın üzerine koyuyorum. Bezeyi parmaklarımla biraz genişletiyorum. Daha sonra oklava yardımıyla açabildiğim kadar ince olacak şekilde açıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Hamuru yeteri büyüklükte açtık, fazla unundan arındırarak kenara alıyoruz.
5 tane bezeyi bu şekilde yaparak kenara alıyorum. En son açmış olduğum hamuru tezgahın üzerinde bırakıyorum. Açtığım yufkaların arasını yağlamak için yarım çay bardağı zeytinyağı kullandım. Zeytinyağını yufkanın üzerine döktükten sonra fırça yardımıyla her tarafının yağ olmasını sağlıyorum. Hazırlamış olduğum iç harcını 5'e bölerek avucumun içerisine bir parçasını alıyorum. Burada iç harcını yuvarlak hale getiriyorum. Tıpkı hamburger köftesi yapar gibi iç harcını düzeltiyorum. Daha sonra yufkanın tam ortasına bu iç harcını koyuyorum. Yufkanın kenarından başlayarak elimin üzerine hepsini alıyorum. Daha sonra en son kısmında biraz boşluk bırakarak yufkayı çeviriyorum. Elimin üzerinde fazla kalan hamuru şöyle bir açarak düzeltiyorum. Bu açtığım kısımları da alt tarafta birleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça kolay. Açmış olduğum hamurların hepsini bu şekilde vererek kenara koyuyorum. Yaptıklarımı kenara koyuyorum. Diğerlerini yaparken ilk yapmış olduklarım dinleniyor. Hepsini bitirdikten sonra hemen açma işlemine başlayacağım. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. İlk yapmış olduğum hamurumu alıyorum. Oklava yardımıyla biraz eziyorum. Daha sonra sadece tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar yavaş yavaş hareketlerle açıyorum. Bu şekilde yaparak hemen tavanın üzerine koyacağım. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. İlk yapmış olduğum böreği tavanın üzerine aldım. O pişerken ben de diğerlerini yavaş yavaş açıyorum. Bu aşamada yapmış olduğumuz börekleri soğuk tavaya değil, ısıtmış olduğumuz tavaya koyuyoruz. Ocağımızın altı yüksek ateşte. 2 dakikanın sonunda ters çeviriyorum. Çevirdiğim bölümü tereyağıyla güzelce yağlıyorum. Tereyağı böreğimize hem lezzet katıyor hem de daha güzel kızarmasını sağlıyor. 1-2 dakikanın sonunda diğer tarafı çevirip orayı da tereyağıyla yağlıyorum. Sık sık çevirerek nar gibi kızarıncaya kadar böreğimizi pişiriyoruz. Bu aşamada bir tarafını kızartayım, daha sonra diğer tarafını kızartayım diye düşünmeyin. Sık sık çevirerek kızarttığınız zaman hamur kalmayacak ve daha güzel pişecek. İlk böreğimiz hazır. Daha sonra hepsini sırasıyla bu şekilde pişiriyoruz. Her iki tarafını yağlayarak güzelce sık sık çevirerek kızartıyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Böreklerimizin hepsini güzel bir şekilde pişirdik. İsterseniz bu şekilde hazırlayarak difrizinizde saklayabilirsiniz. Ya da hemen sıcak sıcak yaparak afiyetle tüketebilirsiniz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Bu leziz ve çok güzel görüntüsü olan böreği yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu güzel böreğin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.